Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda çadır kampı yapacaklara tavsiyeler vereceğim. Yani nelere ihtiyacınız var, nasıl yapabilirsiniz? Hiç bu konuyla ilgili bilgisi olmayanlar için tecrübelerimi paylaşacağım. Öncelikle kaç kişilik bir çadıra ihtiyacınız var? Tek kişiyle yapacağım, ben tek kişilik alayım falan diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü tek kişilik çadırlar çok küçük oluyor. Bazen çadırınızın içine, hatta bazen değil her zaman, eşyalarınızı koyuyorsunuz vesaire, daha rahat yatmak istiyorsunuz. 2-3 kişilik çadır alın. Tek kişi de olsanız, 2 kişi de olsanız fark etmez. Geniş bir çadırınız olsun. Tabii ki ikinci sırada yatak kısmı var. Şimdi yatakta dediğim gibi yine yatak da öyle tek kişilik falan olmasın. Rahat yatamaz. 2 kişilik olsun ve çadırı tam olarak kaplamasın. Yani biraz boşluk kalsın arada. Çünkü o yatağa sokarken çok zorlanıyorsunuz. Benim eski yatağım öyleydi. Tam sığıyordu ama sokarken, işte onu çıkarırken falan, şişirirken zorluk yaşıyordum. Bir kalibre daha küçük bir yatak aldım. Yine 2 kişilikte. Kenarlarında boşluk kaldı. O bayağı bir eşyalarınızı koymak açısından güzel bir bölme oluyor. Üçüncü olarak tabii ki bu yatağı şişirmek için pompa lazım. Bu pompa, bende elektrikli pompa var arkadaşlar. Şimdi elektrikli pompa, kamp alanlarında kalacaksanız eğer, yani tesislerde kalacaksanız eğer, çok kolaylıkla işinizi görür. Herhangi bir yerden onu şişirebilirsiniz. Eğer elektrikli almayacaksanız, ben elektriksiz olandan hiç kullanmadım. Alaçatı Delikli kalırken elektrik olmadığı için, orada tesis olmadığı için oradaki bir kampçı arkadaştan el pompası istedim. Yani basıyorum şişmiyor. En sonunda pes ettim. Arabadan matları aldım. Yani dördüncü olarak mat. Şişiremediğiniz durumlarda yatağınızı matın üzerinde en azından yatabilirsiniz. Çadırın içine koyup, ebatına göre değişiyor tabii bu matlarda. Bende 3 tane var. 3'ünü yan yana serince tam sığıyor. Evet, ana gereçler bunlar. Şimdi diğer gereçler, şimdi nasıl bir tatil yaptığınızla alakalı. Şimdi ben gezerek tatil yaptığım için işte o mutfak eşyaları, ne bileyim tava, tencere falan öyle şeyler götürmüyorum. Ama mutfağı, ocağı olan kamp alanlarını kullanacaksanız, mesela bir çadır kamp alanında bir hafta kalacaksınız. Bu araç gereçlerinizi alın. Orada yemeğinizi yapabilirsiniz. Daha keyifli olabilir. Mutfak kısmı, dediğim gibi, benimle alakalı olan bir kısım değil. Ben genelde dışarıda gittiğim yerlerin lezzetlerini tadarak vesaire bu şekilde geçiyor. Ama bir sonraki madde, yanınızda üzerinize örtebileceğiniz bir pike gibi bir şey olsun. Çünkü bu tatil yerlerinde tamam gündüzler çok sıcak oluyor ama bazen kaldığınız koylarda gece çok soğuk oluyor. Böyle donarak, titreyerek yattığınız zamanlar oluyor. Yanınızda bir pike falan olsun, üzerinize örtersiniz. Bir sonraki madde, yastığınız tabii ki olmalı. Yastığınızı da unutmayın. Burada şeyden bahsetmek istiyorum, kıyafet konusundan. Şimdi şöyle düşünmeyin. Ben ilk tatilimi öyle yapmıştım maalesef. Ya bir sürü kıyafetler götüreyim, en güzel kıyafetlerimi götüreyim, orada her gün kullanırım falan. Sonra onları yıkama vesaire, temizleme işleri bazen sıkıntıya neden olabiliyor. Tabii sabit kamp yerinde bu olmaz ama ben sürekli gezdiğim için onları biriktiriyorum falan filan, yani çok zor oluyor arkadaşlar. Yani kirli kıyafetlerinizi biriktirmeyin arkadaşlar. Sonra onları temizlemesi gerçekten zor oluyor. Hemen o gün yıkayın, temizleyin. Hemen, yani çamaşırhanesi varsa, çamaşır makinesi varsa kamp alanında yıkayın. Yoksa alın elinize deterjanı, yıkayın. Yani deterjan olmalı temizlik için, kıyafetlerinizi yıkamak için ve günlük olarak mutlaka bunları yıkayın. Ayrıca yine gezi, hani sürekli gezenler için tavsiyem, yani o çok güzel kıyafetlerinizi tatillere getirmeyin, mahvoluyor. Sonra onun üzerinden kılıcı. Ben mesela Yunanistan'a gitmiştim. Orada hatta Kassandra adasında mahsur kalmıştım. Eski videolardan bakabilirsiniz. Çok da güzel kıyafetlerimi götürmüştüm. Üzerimde de harika Jigs böyle kıyafetlerim vardı. O adada işte o çamurların arasından falan filan böyle bir lekeler oldu, bir şeyler oldu. O arabayla uğraşmaktan falan mahvoldu kıyafetlerim. Yıka geçmiyor. Yani gezginler
özellikle gezi amaçlı sürekli bir yer, dağ, tepe, işte mekanlar vesaire gezecekler için bence öyle çok güzel kıyafetlerinizi getirmeyin. Hani sıradan kıyafetleriniz olsun ve sabit olarak onları kullanın, yıkayın, tekrar giyin, yıkayın, tekrar giyin. Yani hiç öyle fazla kıyafetinizi heder etmeyin. Heder oluyor yani. Bir başka konu ayakkabı rahatlığı. Şimdi arkadaşlar, yine ilk tatilimde ben en güzel ayakkabılarımı falan götürmüştüm. Onlar o yollarda falan, yani mutlaka rahat bir ayakkabı olmalı. Hatta bir beden büyük olsun. Çünkü çok fazla yürüyorsunuz. Çok fazla hani yer görüyorsunuz. Ayağınızı sıkıyor ve sonra ayağınızda yaralar oluşuyor. Bir sürü su topluyor ayağınız. Ben yine ilk tatilimde maalesef böyle zorluk yaşamıştım. Sağlık ocağına gidiyorum, bilmem ne ilaç sürüyorum. Hatta bir tane antibiyotik krem var, ondan sürüyorum falan. Ama sonraki tatillerimde bir beden büyük, rahat bir ayakkabı, spor ayakkabısı aldım. Ve hiçbir sorun yaşamadım. O kadar yürüyorum, o kadar geziyorum, dolaşıyorum. Hiçbir sorun olmadı. Yani rahat bir ayakkabı çok çok önemli. Eğer ayakkabınız rahat değilse o tatil size bir eziyete dönüşebilir. Bir başka konu dinlenmek arkadaşlar. Yani tamam, tatile çıktım, ayda her yeri gezeyim, her gün saatlerce yürüyeyim falan filan, buna girmeyin arkadaşlar. Eğer bir gün geziyorsanız bir gün off günü yapın. Yani dinlenme günü yapın. Dinlendikçe daha çok keyif alacaksınız. Sürekli gezerseniz, sürekli yorulursanız tatilden de bir keyif almamaya başlarsınız. Bir noktadan sonra sırf yapmış olmak için yapmışa dönmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi ilk tatilde bir noktadan sonra ben de öyle olmuştu. Bir an önce hepsini gezeyim, hepsine yetiştireyim falan filan. İşte bunlar hep tecrübesizlikler kaynaklanıyor. Ama sonraki tatillerimde daha böyle dinlenerek, sonra dinlenme günleri ayırarak, sonra gezerek vesaire bu şekilde yapın. Yani çok aceleye getirmeyin. Yoksa çok yorulursunuz. Bir başka konu, hadi gittiğimiz yerde kamp alanları doluysa, rezervasyon yoksa, arkadaşlar bu durumda da ne yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Ya en yakın halk plajına çadırınızı kuracaksınız ya da arabanızda yatacaksınız. Yani arabada yatmayı da çok böyle gözünüzde büyütmeyin. Falan sefillik falan değil. Neden? Ben mesela Gelibolu'nda merkezi gezdikten sonra Çanakkale'deki o şehitlikleri gezmeden önce bir baktım saat 11 falan olmuş. Geçtim arabaya, yattım. Tabii ilk yatışınızda zor oluyor. Ben ilk arabada yattığım zamanları hatırlıyorum. Yani bayağı bir zor oluyor. Bu zamanla alışıyorsunuz. Artık direkt kafayı vurunca yatıyorum. Geçtim arka koltuğa, uzandım. Bir baktım yanıma bir araba geldi. Benzinlikle, petrole çektim arabayı. Karı, koca ve çocukları çalıştırdılar arabayı. Klimayı açtılar, yattılar. Sabah da kalktılar gittiler. Yani böylesi durumlarda petrollerde, benzinliklerde, hani eğer yakında bir halk plajı yoksa çadır kurabileceğiniz, petrollerde yine de güvenli olmasına dikkat edin. Yani çok da tenha olmasın, ne olur ne olmaz, hırsızlıklar vesaire filan, hani bu riskler de olmasın. Tabii ki her zaman var bu risk ama bazen koşullar onu gerektiriyor, bazen risk almayı gerektiriyor. Umarım sizin de başınıza herhangi bir sorun gelmez bu konuda. Bir başka konu, aracınızın bakımı. Lütfen aracınızın tüm bakımları yapılmış olsun. Özellikle tatil yerlerinde aracınızın başına bir şey geldiğinde o çekici ne kadar para alacak, o tamirci ne kadar para alacak, yani inanın, bir de sizin tatilci olduğunuzu biliyorsa ve kötü niyetli biri ise çok zorlanırsınız. Yani aracınızın tüm bakımları yerinde olsun. Tabii araçsız, sadece bisikletle yapanları da gördüm ben. Bir arkadaş vardı, Datça'da karşılaşmıştım. Bisikletiyle Antalya'ya kadar geze gidiyor. Takdir de ettim. Yani ben onu yapamam. Yani onu göze alamam artık. Bir noktadan sonra bende şey olur. Bir yılgınlık durumuna gelebilir. Demek ki o tecrübeli ya da işte bisikletçi olduğu için belki de bundan çok keyif aldığı belli. Bisikletçi veya sadece çadırıyla gezenler, dediğim gibi onlar artık profesyonel düzeyde. Onların tüm ihtiyaçları çok daha farklı olabilir. Benim tavsiyelerim, arabayla ve çadırla kamp yapacaklar için aracınızın dediğim gibi bakımları yerinde olsun. Baskı balatasından tutun da işte trigger kayışına kadar
Zaten trigger kayışı ve baskı balata en önemlisi belki de. Bu ikisi mutlaka zamanında yapılsın. Öyle çıkın. Çünkü çok uzun bir yola çıkıyorsunuz. Bazen 1000 kilometre oluyor. Bazen bunun bir de gelişi var 2000 kilometre vesaire. Baskı balata ve trigger kayışı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu ikisi en önemlisi. Yolda kalabilirsiniz. Ben bir kere İstanbul'dan Adana'ya giderken, tatil amaçlı değil tabii, yolda baskı balatasının zamanı gelmiş. Ben de onu kaçırmışım. Yolda araba durdu. Yok çekici çağır, yok bir sürü para öde, saatlerce bekle. Çok sıkıntı olabiliyor. Bu ikisine dikkat edin. Hatta Bodrumluların kendisi diyor. Abi diyor, şimdi benim arkada çamurlukta böyle bir eğiklik falan vardı. Onun bir yapılması gerekiyordu. Abi bunu o zaman Adana'ya gidiyordum. Abi bunu sen Adana'da yaptır, sakın burada yaptırma. Çok fazla para isterler falan. Kendileri de diyor bunu zaten. Ve son olarak katlanabilir sandalye ve şemsiye. Bu ikisi de çok önemli. Tabii şapka. Şapka da tabii çok önemli. Yürüyorsunuz, sürekli kafanıza güneş geçmesin. Şapkanız olsun. Katlanabilir sandalyeniz olsun. Sahile direkt şemsiyenizi çakarsınız. Sandalyenizi açarsınız. Küçük de bir masa olursa, ben o kadar da lükse girmedim. Masa taşımıyorum. Arabada var ama taşımıyorum. O kadar da gerek olmuyor. Küçük de bir masa olursa gayet keyifli sahillerde, plajlarda tatilinizi yapabilirsiniz. Atladığım şeyler sanırım yok ama olabilir. Genel olarak benim kamp malzemeleri konusunda ihtiyaçlarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, yine çok önemli bir şeyi unuttuğumu fark ettim. Power bank. Power bank'iniz olsun. Mümkünse 2 tane olsun. Lazım oluyor. Power bank mutlaka olmalı. Evet, videoyu tamamlıyorum. Görüşmek üzere.